Amerikan üssü olan bir şehirde büyümüş bir arkadaşım kardeşiyle şöyle bir oyun oynuyormuş. Amerikacılık oyunu. Oyun şöyle. Günün herhangi bir anda birbirlerine diyorlar ki hadi Amerikalılar gibi olalım. Ondan sonra da böyle yapıyorlar. Falan böyle davranmaya başlıyorlar. Şimdi buralar, bu tür sahneler bizden biraz Amerikacılık oyunu oynamamızı bekleyen sahneler. Bu sahne benden size Anglo-Amerikan tarzda bir hikaye anlatmamı bekliyor. İşte bu hikaye kişisel olacak, muhakkak komik olacak ve size dokunmam gerekiyor, dokunaklı olması gerekiyor ve elbette hiç notlarıma bakmamam lazım. Ama her ne kadar hani dünyanın ikisi hariç bütün kıtalarında hikaye anlatmış, hikaye yazmış bir insan olarak bir cephanem olsa da bu konuda benim bugün böyle bir şey yapmak içimden gelmiyor. Bu sahneler çünkü insandan çoğu zaman şöyle bir şey bekliyor. Siz buraya geleceksiniz, motive olacaksınız, ilham alacaksınız ve tazelenerek zaten var olan hayatınızı devam ettirmek üzere dışarı çıkacaksınız. Ben bugün burada niye varız? Ben de siz de. İşte noktaları birleştireceğiz. Nereden çıktı bu? Steve Jobs'tan. Steve Jobs kim? Son 40 yıldır falan herhalde iletişim kültürümüzü ve sonra da bizi biçimlendiren bir adam. Steve Jobs sayesindedir ki biz bugün sadakat ve heyecanın mükemmel birleşimi olan tek aşk ilişkimizi telefonlarımızla yaşıyoruz. Ve Steve Jobs'un söylediği şey şu: eğer geçmişe bakarak noktaları birleştirebilirsek ortaya bir resim çıkar ve hayatı anlayabiliriz. Ben size bugün büyük bir resim veremeyeceğim. Onun yerine bir X çizeceğim. Buna şimdilik insanlığın büyük X'i diyelim. TEDx'in küçük X'i gibi değil, daha büyük bir X. Çünkü bence önümüzdeki 100 yılın meselesi insanlığın büyük X'i olacak. Neden? Çünkü kendimize bakıyoruz. Lüzumundan fazla kendimizle ilgiliyiz. Dünyanın geri kalanı sanki çektiğimiz selfilerde sığdığı kadarıyla küçük bir manzara parçası. Ve bu büyük ahlaki yanılgımız o kadar meşru ki böyle yerlere gelip bu kadar büyük toplantılar yapıp, bugün böyle değil ama genelde böyle oluyor, böyle büyük toplantılar yapıp dünyanın ciddi meselelerinden hiçbirini konuşmadan ayrılabiliyoruz. Oysa bugün dünyada ne oluyor? Batı medeniyetinin bildiğimiz anlamda sınırları daralıyor. Batı medeniyetinin doğduğu yer olan Ege Denizi sahillerine çocuk cesetleri vuruyor. İnsan Hakları Beyannamesi'nin imzalandığı şehirde insanoğlu kendini bombalarla patlatıyor. Eşitsizliği, adaletsizliği gezegenin güneyine depolamış, outsource etmiş dünya, artık orada biriken öfkeyi durdurabilecek kadar yüksek, o kadar kalın duvarlar öremeyeceğinin farkına varıyor bir gün. Keşke sadece bu kadar olsa. Bir de şöyle bir şey oluyor, gezegen kuruyor. Artık insanlar topraksız tarım yapmayı düşünüyorlar. Bence önümüzdeki yüzyılın en büyük ahlaki sorunsalı, insanoğlu için en büyük soru şu olacak: bu gezegendeki beceriksizliğimizi kabul edip buradan gidelim mi? Yoksa bir kere daha deneyelim mi? Çözüm ne? Taratatara. Şimdi Vatikan'da Papa, ondan sonra Amerika'da Demokrat Parti adayı Bernie Sanders, arkasından dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ve hatta Hollywood'da Brad Pitt ve en son Türkiye'deki iş dünyası devlerinden Ali Koç, sosyalizmden adlı adınca bahsettiğine göre artık benim de böyle bir sahnede sosyalizm demem garip kaçmayacaktır. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca bu sözcükten hepimizi korkuttular. Kötülüğün efendisi, şeytanların en başı, sosyalizm hep böyle oldu. Oysa sosyalizm çok basit bir şey. Söylüyorum,
Rekabet yerine dayanışma. Hırs yerine yaşam coşkusu. Sahip olmak yerine olmak. Korku değil, sevgi. Ama tabii en önemlisi tek başına değil, hep beraber. Sadece bunu söyledikleri için 7 kıtada geçtiğimiz yüzyıl boyunca katledilmiş milyonlarca insanın önünde saygıyla eğilerek söylüyorum ki X'imizin, insanlığın büyük X'inin ilk çizgisi kapitalizmle sosyalizm arasında çizilecek. Önümüzdeki yüzyılın meselesi bu olacak. Çünkü biraz önce zikrettiğim isimlerin aracılığıyla kapitalist utangaç da olsa kapitalistler sosyalizmi pazarlık masasına çağırdılar. Bu kapitalistler çok akıllı adamlardır, öyle durup dururken bir şey yapmazlar. Muhtemelen kapitalizmin büyük krizini engellemek için, bir yumuşak iniş yapmak için, kendilerini kurtarmak için yapmış olabilirler. Ama bir kez pazarlık masasına oturulduğunda ne olacağını kimse bilemez. Peki bunu kim yapacak? Bu büyük çizgiyi kim çekecek? Bu da bizi X'in ikinci büyük çizgisine götürüyor. Bu çizgiye, İngilizce ismi daha havalı olduğu için öyle söyleyeceğim, Andalusia Reloaded diyelim. Endülüs yeniden. Yıllar önce insanlığın doğusuyla batısı birbirine değdi. Ve oradan insanlığın en güzel fikirleri, en güzel şarkıları, en güzel şiirleri ve en güzel şarapları çıktı. Endülüs. Bunun yeniden gündeme geleceği kanaatindeyim. Çünkü bu bir kere oldu. Bir kere bunun küçük bir girişimi oldu. Tahrir'deki insanlar, İspanya meydanlarındaki insanlar, Atina'daki insanlar, İstanbul'daki, Gezi'deki, Türkiye'deki insanlar birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ayaklanırken. Ve tam o ayaklanma anında güven satın almak için milyonlarca dolar yatırılmış olan o büyük logolu haber ağlarını bir kenara ittiler. Hiç tanımadıkları, üstelik gerçek isimlerini bile bilmedikleri takma isimli insanlara güvendiler. Onlardan bilgi almak istediler, onlardan haber almak istediler. Bu çok önemlidir. İnsan, insanı seçmiştir. Bu Endülüs Yeniden'in bir başlangıcı bence ve devamı gelecek diye düşünüyorum. X'imiz dünyanın birbirine, gezegenin, insanlığın birbirine en uzak 4 noktası arasında kurulacak. Kapitalizmle sosyalizm, doğuyla batı arasında. Bu X'in tam ortasında insanlık cennetinin, yeryüzündeki cennetin durduğunu düşünüyorum. Ve oraya odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim. Şu anda dağınık ve bulanık halde yaşadığımız 3. Dünya Savaşı'nın sonunun gelmesinin tek imkanının da bu olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce Arjantin'de kriz yaşanırken barikat eylemcileri vardı. 2001'di galiba. Ben de oradaydım. Barikat eylemcileriyle birlikteydim. Gazeteciydim o zaman. Ve gündüzleri sırtına bebeğini bağlayıp yollara çıkıp elinde metal bir çubukla polislerle kavga eden ve Buenos Aires'e giren 4 ana arterden birini kesenlerin lideri olan bir kızla tanıştım. Gencecik, ufak tefek bir kız. Bebeği de var. Böyle sarmış bebeğini sırtına. Maria. Onun kulübesine gittik. Bir yataktan başka hiçbir şey yok. Ve böyle çok uzun konuştuk. Sosyalizm, o bu falan filan. Ondan sonra dedim ki Maria neden yani? Sonuç olarak neden? Neden yapıyorsun bunu? O da şöyle dedi. Hafta içi çalışmak istiyorum. Hafta sonunda tangoya gitmek istiyorum. İnsan devasa ve minnacık bir şey. Korkunç ve hayranlık verici. Gezegen de öyle. Bir rezalet, büyük bir beceriksizlik ve hala her nasılsa bizi kendine hayran bırakıyor. Ben burada ikinci bir şansı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de diyorum ki bu yaz sahillerde self-help kitapları yerine sosyalizm okuyun. Çünkü önümüzdeki 10 yılın trendy topiki bu olacak arkadaşlar. Teşekkürler.